Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kolay, lezzetli, pratik bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Şerbeti için büyük bir tavaya 1,5 su bardağı toz şekeri alalım. Kısık ateşte yakmadan karamelize olana kadar şekerimizi eritmeye bırakalım. Şeker eriyene kadar diğer işlemlerimizi yapalım. 1 paket tuzsuz etimek kullandım. Uzun dikdörtgen borcamın alt kısmına yerleştirelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bir dilim ekmek arttı. Küçük parçalar halinde kenarlarına keserek alıyorum. Kreması için 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı toz şeker. Toz şekerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 paket vanilya. Evet, tüm malzemeyi karıştıralım. 1 litre soğuk süt ekleyelim. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi şekerim erimeye başlıyor. Eriyen toz şekerin üzerine 2 su bardağı soğuk su ilavesi yapalım. Evet, şeker eriyip şerbet haline gelene kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Evet, ara sıra şekeri erimesi için karıştıralım. Evet, artık şekerin hepsi eridi. Şerbet haline geldi. Gördüğünüz gibi. Evet, artık şerbetimizin altını kapatalım. Etimeklerin üzerine hazırladığımız şerbeti dikkatli bir şekilde üzerlerine gezdirelim. Evet, ocağın üzerine tenceremizi alalım. Sürekli başından hiç ayrılmadan orta ateşte kremamızı pişirelim. Evet, kremamız koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hiç bırakmadan sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim.
Evet, kremamız göz göz olana kadar ve koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirme aşamasına devam edelim. Evet, bu kıvam yeterli olacaktır. Altını kapatalım. Hiç bekletmeden sıcak sıcak etimeklerin üzerine kremamızı dikkatli bir şekilde dökerek yayalım. Evet, kendi halinde soğumaya bırakalım. Üzeri için 200 gram sıvı kremayı küçük bir tavaya alarak ısıtmaya bırakalım. Evet, ısınan kremanın üzerine 100 gram bitter çikolata ekliyorum. Altını kapatarak çikolata eriyene kadar karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi çikolata eridi. Altını kapatıyorum ve kendi halinde ılımaya bırakıyorum. Evet, ılık kremanın üzerine hazırladığımız çikolatalı ganajı her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Hazırladığımız tatlıyı buzdolabının alt kısmına alarak en az 3-4 saat dinlenmeye bırakalım. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece dinlendirin. Evet, tatlımız artık sunuma hazır. Üzerine kakao serpelim. Servise yakın kakaoyu serptikten sonra tatlımızı dilimleyerek ikram yapabiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.